Merhaba, bugün acil bir durum videosuyla karşınızdayım. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız videomuza başlayalım. Aslında Türkiye borsası için acil bir durum yok. Ancak dünya piyasaları için güzel bir gelişme oldu. Tabii güzel gelişme dediysem sermayesi olan insanlar için güzel bir gelişme. Eğer sermayeniz yoksa elinizdeki parayı iPhone 15 Max artık her neyse ondan aldıysanız arkadaşlar sizin için geçmiş olsun. Bu sizin için olumsuz bir gelişme. Şimdi videomuzun konusuna gelelim. Kanada Merkez Bankası faizleri %5'ten %4.75'e düşürdü. Bu gelişme dünya piyasaları için ciddi anlamda bir etki bırakmadı. Ama dünya piyasalarında bir işaret fişeği attı. Ey Amerika, ey Avrupa, ben faizleri düşürdüm dedi. Ağırlıklı olarak tabii ki Kanada ekonomisiyle alakalı bir durum. Ancak dünya piyasalarında bir hareketlenmenin ilk ayak izleri bu faiz indirimiyle gerçekleşmiştir diyebiliriz. Aslında bunu neye benzetebiliriz arkadaşlar biliyor musunuz? Yani açıkçası ben benzettim ama siz benzetmeyebilirsiniz. Saçma diyebilirsiniz ama bir örneklendireyim. Birinci Dünya Savaşı nasıl oldu da Avusturya Macaristan veliahtı Kral Ferdinand'ın suikaste uğramasıyla başladıysa Kanada'nın faiz indirmesiyle birlikte İleriki dönemlerde Avrupa'nın da faiz indirmesi, onun akabinde ise Amerika'nın faiz indirmesi mümkün olabilir. Yani bu ne demek oluyor? Faiz indirimi serilerinin başlangıcı için ilk emri Kanada Merkez Bankası'nın verdiği anlamına geliyor. Arkadaşlar şimdi Kanada Merkez Bankası'nın böyle bir hareket yapması ne anlam ifade ediyor? Yani ne demek? Avrupa Merkez Bankalarının ve Amerika Merkez Bankalarının faiz indirimini yavaş yavaş masaya alması anlamına gelir. Sonra ilerleyen zamanlarda birkaç ülke daha faiz indirimi yaparsa Avrupa halklarında da bir beklenti olur. Ve Avrupa eğer ülkelerindeki verilerde faiz indirmesi gerektiği şeklinde veriler olursa yani kendi ülkelerindeki veriler, tarım dışı istihdam verileri ve benzeri veriler faiz indirimini gösterecek veriler olursa Avrupa'da faiz indirmek zorunda kalır. Tabii ki Avrupa'da faiz indirmek zorunda kalırsa Amerika'da bir süre sonra dayanamaz ve faiz indirimi yapar. Faiz indirimi yapar. Şimdi faiz indiriminin ne demek olduğunu biraz indirgeyelim arkadaşlar, anlatalım. Faiz indirimi ekonominin daralması neticesinde ülkelerin kendi ekonomilerini hareketlendirmek için uygulamış oldukları ekonomik bir müdahale şeklidir. Aslında faiz indirimi merkez bankaları yöntemiyle yapılır. Ve faiz indirimi yapılırsa ne olur arkadaşlar? Krediye erişim kolaylaşır. Krediye erişim kolaylaşırsa bu krediye erişen kişiler, ucuz krediyi çeken kişiler çektikleri bu krediyle mal almaya çalışırlar. Yani ne olabilir? Bu krediyi çeken insanlar gidecekler, tencere alacaklar, tava alacaklar. Parası daha fazla olanlar telefon alacaklar. Parası daha fazla olanlar ev alacaklar. Kiminin bütçesi neye yetiyorsa herkes onu alacak arkadaşlar. Şimdi gerekli ve gereksiz aklınıza gelebilecek her şey bu faiz indirimiyle alınacak. Bu da ekonominin canlanması anlamına gelir. Ekonomi canlanırsa ne olur arkadaşlar? Şimdi borsadaki şirketler bir malın üretimini yapmıyor mu? Yani Türkiye'den örnek verelim. Ford Otosan araba üretiyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi eğer ki Türkiye'de faiz indirimi olursa ne olur? İnsanlar daha çok araba alır. Bunun neticesinde şirket daha fazla kazanç sağlar. Şirket eğer daha fazla kazanç sağlarsa şirketin değeri artar ve borsada da daha fazla değerlenir. Şimdi faiz indirimi gelirse bir ülkede o ülkenin ekonomisi canlanır. Halkın risk iştahı artar. Risk iştahı artarsa ne olur? Bu insanlar borsalara girer, kriptolara girerler, altın alırlar, gümüş alırlar, farklı emtialar alırlar. Paralarını koyabilecekleri yerlere bağlarlar açıkçası. Savurganlık yapmak isteyen gider savurganlığını yapar, buzdolabını değiştirir. Ya buzdolabı gerçi bir ihtiyaç da farklı bir örnek vereyim. iPhone 15 Pro Max alır. İhtiyacı olanlar buzdolabını değiştirebilir, mobilyasını değiştirebilir, gereksiz yere mobilyasını değiştirenler olabilir. Bu da arkadaşlar ekonomiye can verir. Şimdi bunları üreten şirketler de karlarını ciddi oranda artırırlar. Ve tabii karlarını arttıran şirketler de her zaman daha fazla değerlenir arkadaşlar. Çünkü piyasada her zaman bu durumu fiyatlar. Ucuz kalan hisseleri birileri her zaman toplar. Bu borsanın bir kuralı. Kanada Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz indirimi Kanada ekonomisini canlandıracaktır. Ama daha önemli bir etkisi ise domino etkisidir. Nedir bu domino etkisi? Yani bir ülke
faiz indirimine başladıysa arkadaşlar diğer ülkeler de acaba biz de mi faiz indirmeye başlasak diyecektir. Bizim için asıl önemli olan yani Fed'in yani Amerika Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapması. Dolar kuru global bir para birimi olduğu için herkesin ve tüm ülkelerin kullandığı bir para birimi olduğu için ve dolar üzerinden her şey fiyatlandığı için Amerika'nın faiz indirimi yapması tüm piyasayı etkiler arkadaşlar. Yani Kanada gibi etkisi sınırlı olmaz. Tabii ki Avrupa Merkez Bankalarının da faiz indirmesi önemli bir veri olur. Etkileri Amerika kadar yüksek olmasa da ekonomiyi ciddi anlamda canlandırır ve piyasayı fiyatlandırır. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar Kanada'da yapılan faiz indirimi yapıldıktan sonra kripto paralar 71 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Ve bu seviyede artık stabil kalmaya başladı. Bu durum açıkçası risk iştahını arttırdı. Yani bu faiz indirimi Amerika'da olmamasına rağmen insanlar artık faiz indiriminin gündeme geleceğini bildiği için kriptolara hücum ettiler. Ve kripto para fiyatları arttı. Aslında bu fiyatlama bir nevi geleceğin fiyatı. Yani geleceğe fiyatlama. Yani borsalarda sistem bu şekildedir. Her zaman geleceğe fiyatlar. Şimdi kripto paralar 71 bin dolar oldu. Diğer ülkelerde olası faiz arttırımında tekrar bu rakamlar daha yukarılara gidebilir. Ama dikkat etmeniz gereken önemli bir ayrıntı var arkadaşlar. Bu gibi durumlarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani bir mal arttığında çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu ne olursa olsun kripto para olabilir, borsa olabilir, konut olabilir, arsa olabilir. Çok hızlı bir şekilde artış olursa burada öncelikle bir soluklanmasını beklemenizi öneririm. Yoksa zarar edebilirsiniz. Şimdi kripto tarafına baktığımızda bazı meme tokenların 10x yaptığını görüyorsunuz. 10 katına çıkmış. Yani çok hızlı bir şekilde artan kripto paralar oldu bu dönemde. Özellikle riskli ürünler alıyorsanız çok dikkat edin arkadaşlar. Böyle zamanlar spekülatörler için en sevilen zamanlardır. Çünkü bir mal gerektiğinden fazla arttıysa ve alıcı varsa piyasada küçük bir haber, belki de habere bile gerek olmadan bu spekülatörler elindeki malları alıcılı bir piyasada okutabilirler. Yani dolayısıyla siz zarar edersiniz. Bu sebeple çok ama çok dikkatli olun. Bu dönemlerde piyasanın durağanlaşmasını beklemek ve takip etmek önemlidir. Temkinli olun ve zarar etmeyin. Şimdi biliyorsunuz zaten borsalar bir gelişme olursa bu durumu önceden fiyatlar. Şimdi kripto para sektörü de bu şekildedir. Şimdilik Kanada'nın faiz arttırımını açıkçası ben fiyatladığını düşünüyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bu faiz indirimleri gelmeye başlamadan uygun yerlerden, uygun fiyat aralıklarından hiç batmayacağını düşündüğünüz şirketleri ya da eve ihtiyacınız varsa bu 5 aylık dönemde uygun fiyata bulabildiğiniz ve pazarlık edebildiğiniz ev ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Bu dönemler önemli dönemler. Uygun fiyata bulabildiğiniz ve pazarlıkla daha iyi fiyatlara alabileceğiniz ev ihtiyaçlarınız varsa bu ihtiyacınızı gidermenizi öneririm arkadaşlar. Çünkü gereksiz ürünler almaktansa eğer bir paranız varsa bu paranızı bu dönemlerde yatırıma dönüştürmek gerekiyor. Faiz indirimi gelmeye başladığı an uygun fiyatları bulamayacaksınız. Her şey çok şişmiş olacak ve o zaman tehlike çanları çalmaya başlayacak. Bundan dolayı her şeyi zamanında alın. Fiyatlandıktan sonra hiçbir ürün almayın. Fiyatlandıktan sonra satma zamanıdır. Satma zamanı. Şimdi gelelim Kanada'daki bu faiz indiriminin Türkiye borsasına etkisine. Şimdi Türkiye borsası ciddi bir tepki vermedi açıkçası. Çünkü Türkiye Merkez Bankası'nın faizleri şu an en yukarı olduğu seviyede. Tabii biz en yukarıda olduğunu tahmin ediyoruz. Merkez Bankası'nın hala faizleri artırma ihtimali var. Ya da faizleri serbest bile tutabilir. Bu aşamada enflasyon yüksek olduğu için muhtemelen faizleri de bir süre yukarıda tutmak isteyeceklerdir. Hani mantıklı olan bu benim açımdan. Açıkçası ekonomide ciddi bir daralma gerçekleşirse Türkiye ekonomisinde de ister istemez faiz indirimleri gerçekleşecektir. Çünkü belli noktalarda ekonomik canlanmaya da devletlerin ihtiyaçları vardır. Türkiye'nin de enflasyonu düşürmek için şu dönemde bir daralmaya ihtiyacı var. Anladığım kadarıyla ekonomi yönetimi bu aşamada
arz ve talep dengesini sağlamaya çalışıyor. Bu istikrar sağlandıktan sonra faiz indirimleri konuşulmaya başlanacak gibi duruyor. Ama şimdilik daha zamanı var. Borsamız son 2-3 gündür özellikle çok iyi gitmiyor. Daha doğrusu borsaya vergi gelme ihtimali ve borsaya vergi gelebilir gibi söylemler Borsa İstanbul üzerinde ciddi bir negatiflik oluşturdu arkadaşlar. Bundan dolayı bu negatiflik Borsa İstanbul'u düşüş yönüne evirdi. Son dakikalara doğru, tam kapanışa doğru Maliye Bakanı'nın açıklamaları bir nebze olsun borsaya güç verdi. Tam 10.250 bandını, güçlü bir direnç bölgesini kıracakken bakanın açıklamaları sayesinde borsa oradan bir tepki verdi ve 10.350 seviyelerinde günü kapattık. En azından destek bölgesinin üstüne sektik. Yani bu önemli bir detay. Desteğin altına düşmedikten sonra şu aşamada bir sıkıntı gözükmüyor. Tabii ki bu anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi yorumlarımdır. Yani şu dönemler gereksiz harcama yapma dönemi değil. Elimizde kalan fazla paranın yatırıma dönüştürülmesi önemlidir. O yüzden gereksiz harcamalardan kaçınarak mümkün olduğunca yatırıma yönelmek en doğru olanı. Çünkü kısa vadede olmasa bile uzun vadede faiz indirimleri gelecek gibi görünüyor. Tabii ne zaman geleceğini bilmiyoruz ve kimse de bilemez. Kısa, orta ya da uzun vadede bu faiz indirimleri gelecek arkadaşlar. Faiz indirimlerinin gelmesi de borsaların, kripto paraların, konutun ve gayrimenkulün artması anlamına gelir. O yüzden şimdi harcama dönemi değil, biriktirme, istifleme dönemi. Eğer ki finansal özgürlük hedefinize ulaşmadıysanız harcama yapmanız hiç mantıklı değil. Eğer finansal özgürseniz arkadaşlar kendiniz bilirsiniz. İstediğiniz gibi paralarınızı harcayabilirsiniz. Burada anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Bu gelişmeler dışında bir acil durum videosu çekmek istedim. Öncelikle arkadaşlar bu videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.